Kısa süresine rağmen etkisi uzun olacak şekilde işlenmiş, oyun dünyasının bence en etkileyici deneyimlerinden biri. Bu oyunun bana videosunu yaptıracak kadar ne gibi iyi tarafları var? Var şimdi bir şeyler, yalan yok. Öncelikle What Remains of Edith Finch, hikaye anlatım konusunda farklı sınırları deneyen ve gücünü bu anlatımın farklılığından alan bir oyun. Hikaye, Edith adlı ana karakterimizin her bir ferdi farklı şekilde hayatını kaybetmiş ve neredeyse lanetli diyebileceğimiz ailesinin geçmişini keşfetmek için çocukluğunun geçtiği eve dönüşüyle başlıyor. Ama burada asıl çarpıcı olan şey, her aile üyesinin hikayesinin hem anlatı olarak hem oynanış hem tasarım olarak bambaşka bir şekilde anlatılması. Bir hikaye bir çizgi roman okuyormuş gibi deneyimlerken, diğerini tamamen farklı bir perspektiften sanki bir rüyadaymışsınız gibi yaşıyorsunuz. Bir hikayenin oynanışında birden fazla hayvanın bakış açısına girerken, bir diğerinde bir kamera operatörüymüş gibi hissediyorsunuz. Bu anlatım çeşitliliği süresi kısa olan bu oyunun sıkıcı hale gelmesine bence engel oluyor. Ve her bölüm sizi farklı bir duyguya sürüklüyor. Özellikle her hikayenin belirli spesifik noktaları oluyor. Ve bu noktalarda hikayenin gidişatıyla ilgili tahminlerde bulunmaya başlıyorsunuz. Bu da duygu yoğunluğunu arttırıyor. Bahsettiğim çeşitlilik oyunu sadece bir hikaye anlatımı değil, aynı zamanda tam anlamıyla bir deneyim haline getiriyor. Bu hikayeleri yine farklı ve güçlü anlatımlarla da deneyimlerken kendinizi o insanların yerine koymaktan da alıkoyamıyorsunuz. Kendi hayatınızla, yaşadıklarınızla, ailenizle ve arkadaşlarınızla bağ kurabileceğiniz noktalar bulabiliyorsunuz. O yüzden hikayeler arasındaki favorileriniz değişebilir. Yine de sizin adınıza konuşmayayım ama Lewis Finch'in hikayesi, oyunu oynayanlar arasındaki genel kanıda da olduğu gibi benim için de en etkileyici, ahlakı kurulabilir ve en derin hikayeye sahip olan karakter. Özellikle benim gibi 20'li yaşlarda olan gençler için cidden empati kurabileceğiniz bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Tabii ama Lewis dışında da daha başka karakterlerin de çok güzel hikayelerini dinliyorsunuz. Sadece benim favorim Lewis oldu. Hikayelerin ötesinde tabii ki oyun tasarımı da oyunun kendisi gibi masalsı ve büyüleyici. Mesela Finch ailesinin evi de oyunun karakterlerinden biri gibi. Gerçekten yaşayan bir ev. Oyun boyunca içinde gezerken merak uyandırıyor ve asla sadece bir yürüme simülatörüymüş gibi bir his vermiyor. Her odanın, gittiğiniz her noktanın yaşadığını hissediyorsunuz ve ilginizi çekiyor. Keşif hissi oyunun her anında hakim. Gerçekten bir labirent gibi ve her noktası yeni bir sır barındırıyor. Bunun ötesinde Edith'in kendisiyle konuşmaları, yer yer ailesiyle, yer yer kendisiyle ilgili iç hesaplaşmaları da sizi hikayeyle ve Edith karakteriyle bağ kurdurma noktasında olumlu bir tarafa itiyor. Müzikler ve özellikle ses tasarımı da bu masalsı atmosferi destekleyecek şekilde sizi içine çekiyor. Oyunun süresi tamamen sonuna kadar deneyim etmeye uğraşsanız veya bazı noktalarda çok vakit geçirseniz bile en fazla 2 saati çok aşmayacak şekilde. Ortalama 1 saat 50-55 dakika diyebiliriz. Yani oldukça kısa bir oyun. Ama bu süreye rağmen asla kolay sindirilebilir ya da bence hemen atlatılabilir değil. Pek çok uzun soluklu hikayenin yapamadığını bu oyun çok kısa bir sürede başarabiliyor. Her karaktere ortalama 10-20 dakika arası bir süre ayrılsa bile bu kısa sürede hem karakterleri tanıyıp hem bağ kurup hem de üzülüyorsunuz. Bu gerçekten başarması zor bir şey. Ama What Remains of Edith Finch gerçekten bu konuda eli güçlü duruyor. Çünkü hikaye anlatım farklı, çekici ve bu kısa sürenin neredeyse her anı dolu dolu. Kısacası What Remains of Edith Finch, oynayanda iz bırakması kuvvetle muhtemel ve kesinlikle her oyuncunun deneyimlemesi gereken bir oyun. Görsellik, oynanış ve duygusal yoğunluk açısından bu kısa süreye gayet iyi bir denge kurmuş vaziyette. Eğer hayat, aile ve geçmiş gibi temalar üzerine düşündüren, bağ kurabileceğiniz, bu temalarla ilgili yaptığınız yoğun düşünce seanslarını, yaşadığınız çekinceleri özelinde de yalnız hissetmeyeceğiniz bir oyun arıyorsanız, What Remains of Edith Finch bu noktada elinizin ulaşabileceği nadir ve güzel oyunlardan biri. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu seferki biraz kısa oldu. Aslında daha söyleyebileceğim birçok şey var. Ama söyleyeceğim herhangi bir şey spoiler kategorisine gireceği için videoyu bu süre içerisinde bitirmek istedim. Tüm hikayeyi kendiniz deneyimlemek sizin için daha iyi olur bence.
Ama oyunu oynaması da, bu videoyu yapması da bayağı keyifliydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.